Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşofman alt dikimini göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaş olarak şardonlu penye kullanıyorum. Şardonlu demek arkası polarlı olanlara şardonlu diyoruz. Kumaş eni olarak da 180 santim kumaş enim var. Tek boy kullanacağım. Ön parçaları bir çalışacağım. Arka parçaları bir çalışacağım. Önce ön parçayı çalışıyorum. Arka parçaya ön parçayı referans olarak kullanacağım. Öncelikle kumaşımı 2 kat yaptım. Kumaşımın üst ve yan kısmına çalışma çizgisi çektim. 1 santim yeterli gelecektir. Benim arkası eşit olmadığı için bu kadar aldım. Ön parçalarda 1 santim yeterli gelecektir. Ölçümüzü basen ölçüsünü baz alarak yapıyoruz. Basen alıyoruz, 4'e bölüyoruz ve o çıkan sonucu bolluk ve dikiş payı eklemiyoruz. Eğer kumaşınız bu şekilde eşofmanlık bir kumaş ve esnek bir kumaşla çalışıyorsanız bolluk ve dikiş payı ön parçalarda eklemiyoruz. Oturuş yüksekliğini de 26 olarak alıyorum. 18 kalça düşüklüğü, 8 santimde baldır hattı bize 26 olarak veriyor. Bu hattı kapatıyorum. Basen ölçümüzü 4'e bölüyoruz. Baseni 100 aldım. 4'e böldüm. 25. Şöyle çalışma çizgimden 25'i işaretliyorum. Basen hattını da belirledik. Ön parçalarda ön oyuntu sabit olarak 3,5-4 santim olarak alabilirsiniz. Çocuklarda 3 santim olarak da alabilirsiniz. Ben şöyle ön oyuntuyu 4 santim olarak alıyorum. 25 santim. Bel kısmında da 25 olarak ayarlıyorum. Ön oyuntunun yukarı doğru da aynı şekilde 4 santim olarak alıyorum. Ön kısmı şu şekilde kapatıyorum. Oyuntu şeklini de veriyorum. Ben boyu 100 santim olarak aldım. Siz kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Bu hattı da kapatıyorum. Basen artı oyuntu. Basen 25 artı oyuntu 4 santim 29 santim. Yarısı 14,5 yapar. Şu şekilde işaretliyorum. Bu bize düz iplik boyunu verecektir. Bu hattı da belirliyorum. Bu çizgi, bu hat bize diz ve paça bölümünde referans çizgimiz olacak. Diz hattını belirlemek için tam boyumuzun yarısı artı 6 santim ekleme yapıyoruz. Tam boyumuz 100, yarısı 50, artı 6 56. Diz ölçüsünü de bu şekilde, diz hattını da bu şekilde belirliyoruz. Bu hattı da kapatıyorum.
Diz ölçüsünü ben 22 olarak aldım. Bu çizgiyi belirledik. Her iki tarafa dağıtıyorum. 11 santim bu tarafından. Sağlı sollu dağıtıyoruz. 11 santimde diğer tarafından. Paça bölümünü 20 olarak belirledim. 10 bir tarafından, 10 da diğer tarafından. Paça bölümlerinde 10 bu tarafından, 10 bu tarafından aldık. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Dizden aşağı kendimize kalmış formunu belirlemek. Diz bölümünü biz 22 olarak almıştık. Paça bölümünü de 22 olarak ayarlayabiliriz isteğimize göre. Ya da paça bölümünü 22 olarak aldık. Benim burada yaptığım gibi 20 santim, 2 santim düşürdük. 20 olarak da alabilirsiniz. Ya da biraz daha genişleme yapabilirsiniz. Diz bölümü 22, paça bölümünü biraz daha açarak 24 olarak da alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Dizden aşağı düz cetveli kullanıyoruz. A bölümünden aşağıya eğrigayı kullanıyorum. Buradan yukarıda ben 1 santim girme yapacağım. Ayrıca ön kısımda da 1,5-2 santim düşüklük verebilirsiniz. Şöyle 2 santim düşüklük veriyorum. Şu kısımda sıfırlıyoruz. Çizimimiz ön kısımlarda bitmiştir. Bunu arka parçalarda referans olarak kullanacağız. Kesime geçebiliriz. Dikiş payı vermeden kesiyoruz. Kalıbımızı çıkarmış olduk. Bunu arka parçalarda referans olarak kullanacağız. Kumaşımızı 2 kat yaptık. Arka parçaları çalışıyoruz. Burada ön parçayı referans olarak kullanacağım. Birebir aynı yerleştirmiyoruz. Çünkü bu kısımda da arka bölümlerinde yükseklik yapacağız. Ön kısımlarda düşüklük yapıyorduk. Arka kısımlarda yükseklik veriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus, ilk kumaşı yerleştirirken de ön parçada da dokuma yönünü dikkate alarak düz bir şekilde yerleştirmek. Burada ikinci kumaşını da düz bir şekilde yerleştirdiğimizden emin olmak için düz iplik boyunu takip edeceğiz. Buradan 17 santim. Bu kısımda aynı. Bu kısımda aynı. Bu şekilde düz bir şekilde kumaşımızı yerleştirmiş olduk. Dokuma yönünü dikkate alarak yerleştirdik. Zaten bunu kalıp olarak kullandığımız için aynı çizgileri, aynı hatları arka parçalarıma da geçiriyorum.
Paça bölümünü ben lastikli yapacağım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada farklılık arka parçalarda A bölümü. A bölümünü de kendi basen ölçünüze göre belirleyebilirsiniz. Baseninizi 8'e bölünce çıkan sonuç arka ağı verecektir. Ortalama olarak da 11-12 santim olarak da alabilirsiniz. Ben şu şekilde 12 santim olarak alıyorum. Şura bizim basen hattımızdı. Buradan itibaren alıyorum. Buradan değil. Şöyle yukarı doğru da 8 santim olarak çıkıyorum. Bu kısım aynı olacak. Şuradan A oyuntumu veriyorum. Arka ortada yükseklik vereceğiz ama biz ön parçalarda 2 santim düşüklük yapmıştık. Şunu şu şekilde belirliyorum. Onun üstünden 3,5-4 santim yükseklik verebilirsiniz. Ben şu şekilde 3,5 olarak alıyorum. O kısmı da çiziyorum. Ayrıca iç boyda A'dan aşağıya 2 santim pay veriyoruz. Dış boyda da baştan aşağı 2 santim pay veriyoruz. Şu şekilde 2 santimli ayarlıyorum. Ön parçalarda hiç bolluk ve dikiş payı bırakmamıştık. Arka parçalarda 2 santim artırma yapıyoruz. Yine aynı şekilde dizden aşağı düz cetveli kullanıyoruz. Bu şekilde çizgileri de takip ederek çizebiliriz. Başa kadar gelmiyorum çünkü burada zaten bir kavisli şekilde ineceğim. Arka parçalarımızı da çizmiş olduk. Farklılıkları bu kadar. Zaten ön parçayı çizdik mi kalıbı çıkarmış oluyoruz. Bu şekilde kağıda kalıp olarak da çıkarabilirsiniz. Diğer çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Ben bu çalışmada cepsiz yapıyorum. Siz cepli yapacaksanız başka bir çalışmada ayrıntılı cep çalışması gösterdim. O çalışmanın da açıklama bölümüne linklerini bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kesimini yapıyoruz. Kesim işlemini bitirmiş olduk. Ön parçalarımız ve arka parçalarımız. Şimdi ilk önce yapmamız gereken
ön ağları 1, arka ağları 1. Lastik bölümünü ilk baştan söylemeyi unuttum. Lastik bölümü için ayrı bir kısım vereceğiz. Arka ağları da bir iğneliyorum. Arka ağları, ön ağları dikiyoruz ve temizlemesini yapıyoruz. Ön ağ ve arka ağ birleşimlerini yaptık. Şimdi yüzüne yerleştiriyoruz. Temiz yüzler içte kalacak şekilde ağ dikişlerini birbirine denk getiriyorum. Buradaki dikiş birbirine denk gelmesi gerekiyor. Ve iğneliyoruz. İğneledikten sonra bu kısımların dikişini ve temizlemesini de yapıyoruz. Bu dikişleri de yaptık, temizlemesini de yaptık. Şimdi yan kenarların kapatmasına geçiyoruz. Şu şekilde tutuyorum ve iğneliyorum. Yan kenarların dikişini ve ovarlığını yapıyoruz. Her iki kenarda da. Yan dikişlerini yaptık. Overlock'la da temizlemesini yaptık. Şimdi bel kısmına geçeceğiz. Bir de paça bölümü kaldı. Bel kısmına geçiyoruz. Bel için kemer kısmının kumaşını ayarladım. Bu kumaşın genişliğini lastiğimize göre ayarlıyoruz. Benim lastiğim burada 5 santim civarı. Lastik genişliğim 4-5 santim arası lastik genişliğini alabilirsiniz. Daha dar da yapabilirsiniz. Bu ölçülerde güzel oluyor. Lastik ölçüsünü de belinizden 5 santim kısa alabilirsiniz. 38-40 bedenlerde ben genellikle 65-70 arası alıyorum. Benim burada yapacağım lastik ölçüsü de 68 santim. 5 santim lastik kullandığım için kemerin genişlik ölçüsünü de 13 santime yakın aldım. Şu şekilde yapıyoruz. Lastik içinden geçiyor. Dikiş payı 2-3 milim de lastiğin kolay geçebilmesi için bir bolluk bırakıyorum. Kemerin uzunluğunu da şu şekilde ayarlıyorum. Birebir belin ölçüsünde de alabilirsiniz. Ama esnek kumaş olduğu için ben bir 4 santim kısa alıyorum. Eğer ribana kumaşı kullanacaksanız biraz daha kısa tutabilirsiniz. Buradan 1 santim dikiş payımız olacak. Şu şekilde kemer ölçüsünü ayarladım. Şöyle ölçüyorum. 4 santim kemer bölümünü eşofmanın bel kısmından kısa kestim. Esneyen kumaşlarda bunu yapıyorum. Buna dikkat edelim. Öncelikle şu kenarın dikişini yapıyorum. Dikişi yaptık. Overlock'la da temizlemesini yaptım. Şimdi kemerimizin dört bir kenarından işaret alıyorum. Bunu yapmamızın nedeni 4 santim kısa kestiğimiz için dengeli bir şekilde dağıtmamız gerekiyor. Bel kumaşımızı 2 kat yapıyorum şu şekilde. Kemer bölümü tek dikişli olduğu için dikişli kısmı eşofmanın arka dikiş ortasına denk getiriyorum. Şu şekilde iğneliyorum. Diğer işaretleri de karşılıklı olarak işaretliyorum. İşaretten işarete iğneliyorum. Dört bir kenarını işaretlememizin nedeni de dengeli bir şekilde dağıtabilmek için. Şu şekilde çektirince rahatlıkla 4 santim esneme yaparak eşofman beliyle bir oluyor. Burada şimdi burayı dikiyoruz. Şurada küçük bir kısım bırakacağız. Tamamen dikmeyeceğiz. Lastiği sonra geçireceğiz.
Bu şekilde daha kolay geçirebilirsiniz. Eğer siz isterseniz lastiği de içinden geçirip tüm devreyi dikebilirsiniz. Önce overlock'ta birleştiriyorum. Lastik geçirmek için bir kısım bıraktım, dikmedim. Tekrar overlock'un içinden normal dikiş makinesiyle de dikiyorum. Açıklık bıraktığımız kısımdan lastiğimizi geçiriyoruz. Lastiği geçirdikten sonra şu şekilde üstüne yerleştirerek 2 dikiş yapıyoruz. Buradan bir dikiş, buradan bir dikiş yapıyoruz. Dikişlerimizi yaptık. İçeri dağılımını sağlıyoruz. Lastik geçirmek için boş bıraktığımız kısmı da dikiyoruz. Boş bıraktığımız kısmı da diktim. Bel kısmını bu çalışmada bu şekilde bırakıyorum. Siz isterseniz daha önce yaptığım çalışmadaki gibi alttan bir dikiş, üstten bir dikiş de yapabilirsiniz. Bu çalışmada cepleri de ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Ayrıca kemer bölümü için, cep bölümü için ayrı ayrı videolar da mevcut. Bu çalışmanın videoları çok ayrıntılı bir şekilde oldu. Yeni başlayan arkadaşların mutlaka bakması gereken videolardan bu çalışmanın videoları. Açıklama bölümüne linkleri bırakırım. Arzu eden arkadaşlar bunlara da bakabilir. Bel bölümünü bitirdikten sonra paça bölümüne geçiyoruz. Overlock çekiyorum, temizliyorum. Lastiğini dikeceğiz. Overlockları çektikten sonra lastik bölümünü ayarlıyoruz. Lastiği de bel kemerinde olduğu gibi üst üste yerleştirip sağlamlaştırma dikişlerini yaptım. Sonra şöyle lastiği yerleştiriyorum. Burada lastik ayarını ben şu şekilde ayarlıyorum. Eşofman paçasını 3 parçaya bölüp 2 parçası lastik olacak şekilde 3'te 1'i de lastiksiz büzülmesi gereken kısım oluyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde benim paça 20 santim genişliğinde. Bunu 3'e bölüyorum. Yaklaşık olarak 7 santime yakın, tam 7 değil. Burada boşluğumda 7 santim, 6,5-7 arası bir rakam oluyor. Bu şekilde ben ayarlıyorum. Dört bir kenarını lastik ve paça bölümünde işaret aldım. İşaretleri birbirine denk getiriyoruz. Üzerine yerleştirip iğneliyorum. Ben lastik genişliğini 3 santim aldım. 2 santim de yapabilirsiniz. Devam ediyorum iğnelemeye. Üzerine yerleştirip işaretten işareti alıp işaretlerden dört bir kenarından iğneledim. Şu şekilde açıldığı zaman dengeli bir şekilde dağılmış oluyor. Şimdi makinede dikiyoruz. Çektirerek dikiyoruz. Diğerini de aynı şekilde dikiyorum. Şu şekilde paça bölümlerini de bitirmiş olduk. Ve eşofmanımızı tamamladık. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.